Doğadan, güzelim bir dere kenarından bulduğunuz o harika taşı akvaryumunuza koymadan önce muhtemelen herkesin size tavsiye ettiği o klasik hatayı yapacaksınız. Mikropları kırmak için onu kaynar suya atacaksınız. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü o masum taş saniyeler içinde mutfağınızın ortasında bir el bombası gibi patlayabilir. Sıradan bir kayanın nasıl ölümcül bir şarapnele dönüştüğünün ardındaki acımasız fizik kurallarını birazdan anlatacağım. Ancak akvaryumunuzda şu an bile devam eden patlamalardan çok daha sinsi ve sessiz bir tehlike olabilir. Şu an suyunuzun içinde duran o gri, zararsız görünen taş aslında balıklarınızı ozmotik strese sokuyor, bitkilerinizi biyojenik dekalsifikasyon dediğimiz bir açlık krizine sürüklüyor olabilir. Üstelik güvenliğinden emin olmak için uyguladığınız o meşhur sirke testi de sizi fena halde kandırıyor. Herkese merhaba. İnsan zihni yarım kalan hikayeleri unutmaz. Bu yüzden bugün akvaryum jeolojisi hakkında bildiğinizi sandığınız tüm o yarım kalmış efsaneleri tamamlamaya ve çürütmeye geldik. Suyu zehirlediği sanılan parlayan taşlardan Iwagumi tasarımlarının sakladığı o karanlık kimyasal sırra kadar her şeyi masaya yatırıyoruz. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın. Çünkü bugün akvaryumunuzun görünmeyen dünyasına, bilimin ışığına dalıyoruz. İnsanoğlunun su ve taşla olan bağı aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ermenistan'ın yüksek rakımlı volkanik yamaçlarında bulunan 6000 yıllık devasa ejderha taşları, atalarımızın su kaynaklarını işaretlemek için diktiği ilk su anıtlarıydı. İnsan hep suyu kontrol etmek, taşın o ağır ve durağan enerjisiyle suyun akışkanlığını dengelemek istemiştir. İşte bugün akvaryumlarımıza ejderha taşı veya seyiryo taşı koyarken duyduğumuz o estetik arzu aslında bu kadim genetik mirasın bir yansıması. Bu bağın akvaryum dünyasındaki zirvesi ise efsanevi Japon usta Takashi Amano'nun yarattığı Iwagumi felsefesidir. Iwagumi, Japon zen bahçelerinin kusursuz minimalizmini su altına taşır. Amano, doğadaki asimetrik dengeyi yakalamak için en büyük taşa, Oyashi yani ana taş adını verir ve onu suyun akışına direnen ulu bir dağ zirvesi gibi yerleştirir. Ancak her görsel kusursuzluk masum değildir. Özellikle Iwagumi'de çok sevilen o gri, damarlı seyiryo taşları o kadar popülerleşti ve doğadan o kadar çok koptu ki Japonya'dan ihracatı bile yasaklandı. Üstelik bu taşların suyunuzun kimyasını yavaş yavaş değiştiren gizli bir huyu var. Gelin bu sırrı şu çok güvendiğimiz sirke testi efsanesiyle birlikte bir çözelim. Çoğu forumda şunu okursunuz: bulduğun taşın üstüne biraz sirke dök, eğer köpürüyorsa akvaryuma koyma. Bir jeolog değilim ama şunu çok net söyleyeyim: sirke testi sizi ancak kandırır. Sirke çok zayıf bir asittir. Magnezyum ağırlıklı bir dolamit veya bazı inatçı kireç taşlarına sirke dökerseniz hiçbir köpürme göremezsiniz. Siz de o taşı inert yani güvenli sanıp yumuşak su akvaryumunuza eklersiniz. Sonuç, aylar içinde suyunuzun pH'i ve genel sertliği yavaş yavaş yükselir. Doğru test, jeologların arazide uyguladığı %5 ila %10 seyreltilmiş hidroklorik asit yani piyasada bildiğimiz tuz ruhu ile yapılandır. Taşı çelik bir aletle hafifçe çizin ve üzerine bir iki damla asit damlatın. Eğer şiddetli, fokur fokur bir köpürme varsa o taş kalsiyum karbonat içeriyordur. Kalsiyum karbonat içeren taşlar akvaryumunuzun pH'ını 7,6 ve 8,4 arasında kitleyen muazzam bir tamponlama kapasitesine sahiptir. Eğer Tanganyika çiftlikleri besliyorsanız bu harika bir haber. Ancak diskus veya tetra gibi Amazon türleri bakıyorsanız bu sular balıklarınız için ozmotik bir cehennemdir. Peki, diyelim ki taşınız asit testinden geçti. Tamamen güvenli. Taşı akvaryuma koydunuz. Ancak birkaç hafta sonra bir bakıyorsunuz, o güzelim taşın ve bitkilerinizin üzerinde beyaz, sert, kireç gibi tortular birikmiş. Hemen paniğe kapılıyorsunuz. Taşım eriyor. Hayır, taşınız erimiyor. Akvaryumunuzdaki bitkiler açlıktan boğuluyor. Yüksek aydınlatmanız var ama dışarıdan yeterli karbondioksit vermiyorsanız bitkiler karbon krizine girer. Hayatta kalmak için mecburen suda çözünmüş olan bikarbonat iyonlarına saldırırlar. Buna bilimde biyojenik dekalsifikasyon deniyor. Bitki sudaki karbonu zorla söküp alır. Geriye suyu inanılmaz derecede alkali yapan hidroksil iyonu bırakır. Yaprakların çevresinde pH lokal olarak 9,6'lara kadar fırlar. Bu ani pH sıçraması sudaki kalsiyumun anında taşların ve camların üzerinde beyaz bir kar gibi çökmesine neden olur. Yani suçlu taşınız değil, sisteminizdeki eksik karbondioksittir. Bunu da çözdük. Peki o çok meşhur kaynatma meselesine dönelim mi? Videonun başında sizi uyarmıştım. O taşlar bir el bombasına dönebilir. Neden mi? Çünkü doğadan, özellikle dere kenarlarından topladığınız taşların içinde hapsolmuş mikroskobik su cepleri vardır. Siz o taşı 100 derece kaynayan bir suya attığınızda taşın içindeki su aniden buhara dönüşür. Termodinamik kurallar acımasızdır. Su gaz haline geçerken hacmi devasa oranda genleşir. Eğer taşın gözenekleri bu yüksek basıncı tahliye edemezse içindeki basınç taşın dayanıklılığını aşar ve saniyeler içinde o taş paramparça olarak etrafa saçılır. Sırf bir taşı dezenfekte etmek uğruna ortalığı kırabilir. Daha da kötüsü, kendinize ciddi yanıklar alabilirsiniz.
Üstelik taşı kaynatarak sterilize etmeye çalışmak biyolojik olarak bir saçmalıktır. Akvaryuma eklediğiniz canlı bir balığın üstünde doğadan aldığınız cansız bir taştan milyonlarca kat daha fazla potansiyel patojen bulunur. Canlı bir balığı kaynatamayacağımıza göre taşı kaynatmanın da rasyonel bir mantığı yoktur. Taşlar cansız görülebilir ama onlar mikroskobik canlılar için uçsuz bucaksız metropollerdir. Bakteriler suda serbest yüzmeyi hiç sevmezler. Tutunacak bir yüze yarar ve oraya biyofilm dediğimiz sümüksü, muazzam koruyucu kalkanı inşa ederler. Lav kayası gibi pürüzlü magmatik taşlar, dümdüz nehir taşlarına kıyasla çok daha yoğun bakteri kolonilerine ev sahipliği yapar. Ama tam bu noktada akvaryum dünyasının on yıllardır inandığı, üzerine paralar harcadığı o büyük yalanı çöpe atmanın vakti geldi. Gözenekli lav kayalarının derinliklerinde oksijensiz alanlar oluşur ve burada nitratı yok eden anaerobik bakteriler yaşar. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama bu ev akvaryumları için termodinamik bir paradokstur. Akvaryum suyunuz filtreler sayesinde sürekli hareket halindedir ve oksijene doygundur. Sudaki küçük ve hızlı oksijen molekülünün difüzyon hızı iri ve hantal nitrat molekülünden çok daha fazladır. Eğer nitrat o kayanın derinliklerindeki bir gözenekten içeri girebiliyorsa emin olun oksijen de oraya çoktan girmiştir. Üstelik nitratı yok eden o meşhur bakteriler fakültatif anaerobtur. Yani ortamda bir zerre bile oksijen kokusu alırlarsa o zorlu nitrat parçalama işini anında bırakıp kolay yoldan oksijenli solunuma geçerler. Kısacası o filtreye dizdiğiniz veya kuma gömdüğünüz delikli taşlar sadece amonyak ve nitrit döngüsüne yardım eder. Sihirli bir şekilde nitratı buharlaştırmazlar. Son olarak şu meşhur zehirli taşlar ve parlayan damarlar meselesine gelelim. Doğada bulduğunuz bir taşın üstünde altın gibi parlayan noktalar veya turuncu pas lekeleri mi var? Forumlarda size o taşı hemen atmanızı söylerler. Bu da koca bir efsanedir. O parlayan altın renkli noktalar pirit yani ahmak altın dediğimiz demir sülfürdür. Suda çözünmezler. Çözünse bile bitkili tanklarda bitkileriniz için mükemmel bir demir gübresi olur. Turuncu lekeler ise demir oksittir ve pas suda kesinlikle çözünmez. Eğer demir oksit suyu zehirleseydi dünyadaki tüm nehirlerin zehirli olması gerekirdi. Aynı şekilde ametist gibi mor kristallere rengini veren manganezin suya karışması için o taşa hidroflorik asitle eritmeniz veya 100 derecenin çok üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmanız gerekir. Yani bu taşlar tamamen güvenlidir. Gerçekten korkmanız gereken çok nadir taşlar asidik suda kolayca bakır salan malakit ve azurittir. Peki o harika kayayı bulduk, test ettik, güvenli olduğuna kanaat getirdik. Akvaryuma atmadan önce nasıl temizleyeceğiz? Kaynatmak yok, patlar demiştik. Yapmanız gereken şey çok basit. Taşı bir bahçe hortumu veya basınçlı suyla iyice fırçalayarak çamurundan arındırın. Tarım ilacı riskinden korkuyorsanız veya üzerindeki algleri yok etmek istiyorsanız eczaneden %3'lük hidrojen peroksit yani oksijenli su alın ve taşın üzerine sprey ile sıkın. Hidrojen peroksit hücre duvarlarını saniyeler içinde parçalar ve geriye sadece saf su ile oksijen gazı bırakarak uçar gider. Çamaşır suyu veya sabun kalıntısı derdiniz olmaz. İşte doğadan taş toplamanın ve akvaryum jeolojisinin bilimsel gerçekleri bunlar. Sirke testini bırakın, tuz ruhu kullanın, taşlarınızı kaynatmayın. Hidrojen peroksiti temizleyin. Ve en önemlisi akvaryumunuza koyduğunuz her bir taş parçasının sadece cansız bir dekor olmadığını, aksine suyunuzun kimyasını, bakterilerinizin yuvasını ve balıklarınızın kaderini belirleyen devasa bir jeokimyasal sistemin anahtarı olduğunu unutmayın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kendi taş maceranızı yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla bilimsel akvaryum rehberi videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Suyu berrak, balıkları sağlıklı tutun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.